Jaguar XF ile birlikte İspanya'dayız. İspanya'nın kuzeyinde yer alan Pamplona şehrine bu yepyeni XF'i kullanmaya geldim. XF baktığınız zaman Audi A6, BMW 5 serisi ve Mercedes E serisiyle birebir rakip olan bir model. Yeni XF'i anlatmaya kısaca tasarımından başlayacak olursam, bu aracın sınıfındaki diğer rakiplerinden tasarım anlamında çok daha dinamik ve sportif göründüğünü söyleyebilirim. Araca önden baktığınız zaman bir kere çekik gözlü farlar hemen kendini belli ediyor. Ayrıca geniş hava girişli tampon da önden bakıldığında çok sportif görünmesinde bence pay sahibi. Ön farlardan başlayıp otomobilin arkasına kadar devam eden ve orada son bulan omuz çizgisi ve geniş aks mesafesi sayesinde profilden baktığınız zaman XF son derece heybetli ve büyük görünüyor. Otomobilin arkasındaysa Jaguar ailesinin sporcu modeli olan F-Type'tan alınıp bu araca entegre edilmiş olan stop lambaları arkadan bakıldığında XF'in ayırt edilmesinde bence büyük pay sahibi. XF'in içine girdiğiniz zaman da yine dışında olduğu gibi hem sportif hem de premium havada bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Burada ilk önce sportifliği vurgulayan unsurun dışa doğru offsetli direksiyon simidi olduğunu söyleyebilirim. Hem ele iyi oturuyor hem de bu çıkık yapısı sayesinde son derece sportif görünüyor. Bu orta konsoldaki düğmeye basarak motoru çalıştırdığınız zamansa konsolun sağında ve solunda yer alan klima havalandırma panelleri kapalı iken açılıyor. Aynı zamanda vites seçme düğmesi de olduğu yerden yükselerek aracın içine ilk defa binenleri etkilemeyi başarıyor. Malzeme ve işçilik kalitesi gayet iyi. Zaten sonuçta bir Jaguar'dan bahsediyorsanız bunların düşük olmasını düşünmek bile bence doğru değil. Ama burada konsolun deriyle kaplanmış olması ve açık renkli dikişlerin kullanılmış olması, buradaki parlak siyah kaplamalar gerçekten bu algının daha da yüksek olmasını sağlıyor. Ön sıra için söyleyebileceğim son şeylerse koltukların rahat olması ve elinizin altında küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz kapaklı bir göz ve kol dayamanın olması. Arka sırada bu sınıfın standartlarını rahatlıkla karşılayabilen diz ve baş mesafesi sunuluyor. Hatta algılayabildiğim kadarıyla burada sunulan diz mesafesinin 5 serisinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Yaşam alanı anlamında beklentileri karşıladığı gibi büyük bagajıyla da yine bu sınıfın beklentilerine sonuna kadar cevap verebiliyor bence XF. Gelelim XF'in motorine ve sürüş özelliklerine. XF aslında Avrupa'da birçok farklı motor seçeneğiyle satılıyor. Fakat bildiğiniz gibi bizim ülkemizdeki yüksek vergiler neticesinde bizde sadece bu araç 2 litrelik dizel motorla satılacak. Ekim ayının sonuna doğru 90 bin Euro'dan başlayan fiyatla satılması öngörülüyor şimdilik. Peki 2 litrelik dizel bize neler veriyor? Ben size onlardan kısaca bahsedeyim. Bu 2 litrelik dizel motor 180 beygir güç ve 430 Nm gibi oldukça yüksek tork değerine sahip. Bu motor ülkemizde sadece 8 kademeli ZF otomatik şanzımanla alınabilecek. Rakamsal olarak zaten gayet yüksek olan bu teknik veriler kullanımda da sürücüsünü sonuna kadar mutlu edecek özelliklere sahip bence. Şöyle söyleyeyim, 430 Nm gibi yüksek tork değeri sayesinde ayağınızın altında her daim hızlanabileceğiniz hissini alıyorsunuz. 180 beygirlik güç bu 1.6 tonluk kocaman gövdeyi hareket ettirmekte hiç zorlanmıyor ve istediğiniz yüksek süratlere rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. 8 kademeli ZF şanzıman da bu motorla gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ayrıca vitesleri direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklarla manuel olarak kumanda edebiliyorsunuz. Bu motor bu gövdeyle uyum içinde sizin sessiz ve konforlu bir şekilde yolculuk yapmanızı sağlıyor. Gelelim yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı Pamplona çevresinde yaklaşık 80 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 6.9 litrelik bir yakıt tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer her zaman olduğu gibi kulağınızda yüksek gibi gelebilir ilk başta ama şunu da belirtmem lazım. Bu aracı sadece 1 saat veya 2 saattir kullanıyorum ve çok az bir kilometre kat ettim. Bu arada aracı hızlanıp yavaşlayıp otoyolda denediğim için bunun gerçek bir değer olmadığını bilmeniz lazım. Yani eğer siz ekonomi yapmak isterseniz bu değeri fabrika değeri kadar olmasa da yine de daha aşağılara çekebileceğinizi bilmelisiniz.
XF ile konforlu seyahatler yapabileceğinizi söyledi. Peki yol tutuş konusunda neler bekliyor sizi? Açıkçası benim kullandığım güzergahtaki hafif virajlı yollarda en ufak bir eksiklik hissettirmedi. Ama tabii bunun en iyi halini anlayabilmek için bu aracı piste götürmek lazım. Gelin biz de pistte bu aracın neler yapabileceğini hep beraber bakalım. İşte Navara pistindeyiz. Şu anda altımda Jaguar XF'in en güçlü versiyonu yer alıyor. 3 litrelik benzinli motor var bunda. V6 silindirli, supercharger'lı bu makine tam 380 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor. Ve yine demin test ettiğim araçta olduğu gibi bunda da 8 kademeli ZF otomatik şanzıman var. Bu serinin en güçlüsü olan versiyon tabii 4 tekerlekten çekiş sistemiyle sunuluyor ve şu anda pistte bu aracın neler yapabileceğine bakıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Motor çok canlı bir yapıda. Yani ayağımın altında pedala ne emir verirsem cevabını alabiliyorum. Aynı şekilde frenler de bakın şu anda fren yaptım. 3. vitese düştüm ve dar bir viraja giriyorum. Direksiyon da aynı şekilde iyi bir cevap verdi bana. Bir viraja daha geldik. 3. vitese düştük. Bakıyoruz. Burası da gene dar bir viraj. Çok güzel geçtik. Bunu zaten söylediler. Yani hem süspansiyonları hem direksiyonu o kadar geliştirilmiş ki aracın. Gerçekten son derece dinamik bir yapıda. Yani açık söyleyeyim bu boyuttaki ve bu sınıftaki bir araçtan pist ortamında böyle bir performans beklemiyordum. Beni şaşırttığını söyleyebilirim. Tekrar frenaja geliyoruz. Bakın müthiş bir fren. Evet şimdi ana düzlükteyiz. Motor devirlenmeyi de seviyor. Bu supercharger'lı motor. Şu anca 5. vitesteyiz. 160 ile gidiyoruz. 180, 190. Ayağımı hiç kaldırmadan viraja giriyorum. Fren. Müthiş. Gerçekten bu boyutta bir araçtan bunu beklemiyorsunuz. Çok iyi tutunuyor otomobil. Yani ilk başta söylediğim gibi normal yolda tabii bu şekilde aracı denemek, bu şekilde dinamikleri görmek kolay değil. Ama pistte gerçekten XF'in çok dinamik olduğunu söyleyebilirim. Sonuca gelecek olursam bu sınıfta hem sportif hem şık hem de gerçekten dinamik bir otomobil arıyorsanız XF'i incelemeniz gerektiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Görüşmek üzere.